Hayal edin, 1000 yıl önce biri bugün yaşadıklarımızı yazıyordu. Düşünceleri savaşlardan ve koca imparatorluklardan sağ çıktı. Matematik ile yıldızları birleştiriyor, hayatı 4 mısraya sığdıran rubailere dönüştürüyordu. Onun adı Ömer Hayyam'dı. Bugün onun sözleri canlanacak, hayata bakışınızı değiştirebilecek hikayelerde. Neden saygı duymadığımız insanların sözleri bizi bu kadar etkiliyor? Bizim hakkımızda kötü düşünenler sadece bizden daha kötü olanlardır, bizden daha iyi olanların ise bize ayıracak vakti yoktur. Ömer Hayyam. Dağlarda bir nehir akıyordu. Berrak suyuna bulanık dereler karışmaya çalışıyordu. Ama nehir tartışmıyordu. Sadece akmaya devam ediyordu. Denizin onu olduğu gibi kabul edeceği yere doğru. Hayatta da böyledir. Kıskananlar bizi kendi çamurlarıyla karıştırmaya çalışır. Ama daha bilge olanlar sadece kendi yollarında yürürler. Kendi denizinize gidin. Geri kalanı sadece suyun gürültüsü. Neden güzel sözler bizi bu kadar kolay yoldan çıkarır? Güzel konuşana inanma. Sözlerinde her zaman bir oyun vardır. Sessizce güzel işler yapan kişiye inan. Ömer Hayyam. Çölde 2 rehber bir yolcuyu vahaya götürmeyi teklif etti. Birincisi yüksek sesle ve kendinden emin konuşuyordu. İkincisi ise sessizdi. Sadece yürüyordu ve kumda izler bırakıyordu. Güneş acımasızca yakmaya başladığında birincisinin sözleri kum taneleri gibi dağıldı ama ikincisinin izleri suya ulaştırdı. Güzel sözler rüzgarla uçar gider. Gerçek değer sessiz işlerde saklıdır. Kumdaki izler sözlerdeki rüzgardan değerlidir. Neden artık var olmadığımız yerlere geri dönüyoruz? Asla geriye dönme. Özlesen bile orada artık eskisi yoktur. Ömer Hayyam. Bir yolcu bir zamanlar mutlu olduğu şehre geri döndü. Ama sokaklar daha dar, evler yabancı, insanlar ise sadece gelip geçenler olmuştu. O an anladı, aradığı şey yer değil, hafızasında kalan bir duyguydu. Geçmiş kapalı bir kitap gibidir. Tekrar okuyabilirsin ama değiştiremezsin. Mutluluk her zaman ileridedir, arkanda değil. Neden gerçek aşk satın alınamaz? Eşi olan bir erkeği baştan çıkarmak mümkündür. Ama sevdiği bir kadını olan bir erkeği baştan çıkarmak imkansızdır. Ömer Hayyam. Bahçede yüzlerce çiçek açmıştı. Arılar birinden diğerine uçuyordu. Ama bir arı hep aynı güle dönüyordu. Onun kokusunu binlercesi arasından tanıyordu. Kalbin seçimini yaptığı yerde ayartmaya yer yoktur. Sadakat bir yemin değil, kalbin doğasıdır. Hangisi daha değerli, teşekkür mü yoksa iyiliğin kendisi mi? Eğer yaptığın iyilik karşılığında teşekkür bekliyorsan, iyilik yapmıyorsun, onu satıyorsun. Ömer Hayyam. Yaşlı bir adam parkta kuşları besliyordu. Onlar gelip gidiyor, tek bir söz bile söylemiyorlardı. Ama o gülümsüyordu çünkü bunu teşekkür için değil, onlar için yapıyordu. İyilik bir armağandır, ticaret değil. Yap çünkü başka türlü yapamazsın. Neden zorluklar bizi daha güçlü kılar?
Hayat tarafından hırpalanan daha büyük şeyler başarır. Ömer Hayyam. Fırtınayı atlatmış bir taş, sahilde eskisinden daha sağlam duruyordu. Dalgalar onu yontmuştu ama kıramamıştı. Acı bizi derinleştirir, sevinç ise parlatır. Fırtınayı atlatan, güneşi herkesten çok değer bilir. Neden sessizlik çoğu zaman sözlerden daha bilgedir? Sessizlik birçok beladan kalkan olur. Ömer Hayyam. Gürültülü bir pazarda Bilge susuyordu. Ona bağıranlardan daha dikkatle kulak veriliyordu. Bazen sessizlik sözlerden çok daha fazlasını anlatır. Sessizlik bilgelerin dilidir. Neden kıskançlık anlamsızdır? Güçlü ve zengin olana özenme. Ömer Hayyam. Bir ağaç, komşusunun bahardaki çiçeklenmesine sevindi. Ta ki sonbaharda kendi yapraklarının da altın olacağını hatırlayana kadar. Her şey geçer. Hem zenginlik hem de güç. Kendi yazını yaşa. Neden zevk sonsuza kadar süremez? Hayat boyu sadece zevk ararsan. Ömer Hayyam. Bir müzisyen bütün gece boyunca melodisini çaldı. Şafakta notalar sustu ama kalpte anlam dolu bir sessizlik kaldı. Hayat sonsuz bir eğlence değil, ritimlerin değişimidir. Hatta bir şölen bile kendi sonunu bilmeli. Neden hayat bu kadar kısa görünüyor? Hayat bize zorla verilmiştir. Girdabı Ömer Hayyam. Bir yaprak suyun akıntısında dönüp duruyordu. Yolculuğunun nereden başladığını ve nereye varacağını bilmiyordu. Gelişimizi ve gidişimizi biz seçemeyiz ama ortasını nasıl yaşayacağımızı seçebiliriz. Kıyılar arasındaki anı değerlendir. Şarap bir kusur değil de bilgelik olabilir mi? Şarabın yasağı kimin içtiğine, ne zaman, ne kadar ve kiminle içtiğine bağlıdır. Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde içmek bir kusur değil, bilgeliktir. Ömer Hayyam. Bilge kendine bir kadeh şarap doldurdu. Yavaşça içti, müziği dinledi, yanında ise sessizce oturabileceği dostları vardı. Onun için bu bir kaçış değil, hayatla yapılan bir sohbetin parçasıydı. Ne yaptığımız değil, nasıl ve kiminle yaptığımız gerçek anlamı belirler. Bilgenin elinde şarap bile öğüt verir. Şiir ve şarap ruhu arındırabilir mi? Kalbim, bırak, kurnazlar şarabı kınasın. Eğer ruhunu ve bedenini arındırmak istersen, daha sık şiir dinle, şarap yudumla. Ömer Hayyam. Yaşlı bir şair balkonda oturuyordu. Elinde bir kadeh, yüreğinde ise kelimelerin sakin melodisi vardı. Dostlarına şiirler okuyordu ve her yudum unutmak için değil, kim olduğunu hatırlamak için bir vesile oluyordu. Güzellik ilaç kadar iyileştirir. Şiir ve şarap ona dokunmak için bir bahanedir. Bazen bir yudum güzellik, bir testi gerçeğe bedeldir. Kıyamet günü nasıl uyanmak istersin? Ben, dostum ve bir kadeh şarap, ayrılmazım. Kıyamet günü de böyle uyanmak için. Ömer Hayyam.
Hayattan hafif adımlarla geçti ama dikkatsizce değil. Derinden sevdi, küçük şeylerden mutluluk duydu ve eğer yarın son günü olsaydı onu da tıpkı bugünkü gibi geçirmek isterdi. Önemli olan her şeyin ne zaman biteceği değil, o ana kadar nasıl yaşadığımızdır. Son sabahından korkmayacağın gibi yaşa. Neden bugün yaşamak gerekir? Bugün yaşa. Dün ve yarın o kadar da önemli değil bu dünyanın takviminde. Ömer Hayyam. Genç bir kadın her gün doğru anı bekledi. Ama o an hiç gelmedi. Ta ki bir gün doğru anın aslında tam şu an olduğunu fark edene kadar. Yarın bir yanılsama. Bugün gerçeğin ta kendisi. Mutluluk avuçlarının içinde tuttuğun günde yaşar. Birini akıl açısından mı değerlendirmeliyiz? Başkasının aklı her şeyden üstün görünsün diye bakma. Söylediğine sadık mı ona bak. Ömer Hayyam. Bir atölyeye 2 kişi geldi. Biri mesleğin tüm kurallarını biliyordu ama verdiği sözleri tutmuyordu. Diğeri ise daha az şey biliyordu ama sözleri çelik gibi sağlamdı. Akıl bir araçtır, şeref ise temeldir. Kendine sadık olan bilgedir. Gerçek bir arkadaş kimdir? Gerçek arkadaş, sana ne düşündüğünü gözlerine bakarak söyler ama herkese seni harika biri olarak tanıtır. Ömer Hayyam. Bir tartışmada arkadaş ona gerçeği söyledi ve bu onu yaraladı. Ama diğerleri suçlamaya başladığında yanına geldi ve onu savundu. Arkadaşlık her zaman anlaşmak değildir ama her zaman sadakat vardır. Arkadaş, kalkan bile olsa kılıçtır. Mutluluğu hayata nasıl alırsınız? Giden şeyi tutma ve geleni uzaklaştırma. Ömer Hayyam. Yaşlı adam suyu ellerinde tutuyordu ama parmaklarını ne kadar sıkı kapatırsa su o kadar hızlı kayıyordu. Elini açtığında su onu doyurdu. Mutluluk bırakmayı bilenlere gelir. Ellerini aç ve kalbin açılır. Daha önemli olan ne? Güzellik mi yoksa ruh mu? Güzel olmak doğuştan gelen bir şey değildir. Güzelliği öğrenebilirsiniz ama bir insan ruhen güzel olduğunda hiçbir dış görünüş bununla kıyaslanamaz. Ömer Hayyam. Odaya bir mum ışığı düşüyordu. Basitti, desenleri yoktu ama ışığı herkesi ısıtıyordu. Dış görünüş bir kabuktur, ruh ise ışıktır. Gerçek güzellik kör etmez, ısıtır. Neden aşkta her şey değişir? Sevdiğinizde, hatta kusurları bile hoş gelir ama sevmediğinizde erdemler bile sizi rahatsız eder. Ömer Hayyam. Onun kahkahasını severdi, hatta o çok yüksek olduğunda bile. Ama aşk bittiğinde aynı kahkaha ona dayanılmaz gelmeye başladı. Aşk insanları değiştirmez, onları nasıl gördüğümüzü değiştirir. Kalbin gözleri farklı görür. Neden, nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Çamurdan saraya çıktın ama unutma, saraylar ebedi değildir, çamur ise ebedidir. Ömer Hayyam.
Bir adam sarayını inşa etti ve hükümdar oldu. Ama bir gün sokakta yürürken bir zamanlar odun topladıkları adam yanından geçti. Yükseklik kökleri değiştirmez. Durduğun toprağı hatırla. Yüzyıllar önce yazılmış sözleri dinledik ama her biri bizim için. Hala arkadaşlar ve sevdikler arıyoruz. Hala kaybediyor ve buluyoruz. Hala korkuyoruz ve hala mutluluk istiyoruz. Hayyam emirler vermedi. O sadece hayatı böyle bir şekilde görmemizi önerdi ki biz kendi cevabımızı kendimiz bulalım. Eğer bu sözler kalbinizde bir iz bıraktıysa bizimle kalın. Burada beğeniler aramıyoruz, anlamlar arıyoruz. Ve eğer size uzun süre kalacak sözler gerekiyorsa onları burada bulacaksınız.